Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz ve günaydınlar diyeyim. Çünkü sabahın köründe çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. İnşallah sizler için faydası olur. Emeğim boşa gitmez. Direkt konumuza geçelim. Bu videomuzda arkadaşlar kaya mezarları ve statü göstergeleri, yani kimin mezarları nerede olarak bir başlık atalım. Şöyle diyelim arkadaşlar, taşlara kazınan hiyerarşi. Kaya mezarlarında kral, komutan ve halk ayrımı nasıl yapılır? Sembollerin dili ve sahte kapılar. Bunlardan genel olarak bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar başımızı kaldırıp böyle sarp kayalıklara baktığınızda gördüğümüz o oyuklar, bazıları saray kapısı gibi sütunlu, üçgen çatılı, bazıları ise duvara açılmış basit bir delik gibi, değil mi? Peki hangisinde hazine var? Her kaya mezarı dolu mudur? Antik dünyada bana mezarını göster, sana kim olduğunu söyleyeyim kuralı vardı. Bugün kayalara kazınmış hiyerarşiyi, yani antik dünyanın zenginlik göstergelerini ve sizi bekleyen psikolojik tuzakları konuşacağız kısacası. Şimdi evet arkadaşlar, başlayalım. Yükseklik ve mimari, yani statü belirleme. Böyle başlık başlık yapalım ki anlayabilirsiniz konuları. Antik dünyada kural basittir arkadaşlar. Ne kadar yüksekteysen Tanrı'ya da o kadar yakınsın demekti. Tapınak cepheli mezarlar. Likya ve İyon tipi arkadaşlar. Eğer mezarın girişi bu Yunan tapınağına benziyorsa, sütunlar üçgen alınlıklı, yani çatı gibi ise, frizler varsa orası kesinlikle bir kral veya bölge valisi mezarıdır. Bunu unutmayın. Bu mezarların içinde arkadaşlar kline dediğimiz taştan ölü yatakları bulunur. Basit kemerli niş arkadaşlar, ondan da bahsedelim. Şimdi bu kayaya sadece bir kemer oyulmuş ve altına bir çukur açılmışsa bu orta halli bir vatandaş veya asker mezarıdır. İçinden gözyaşı şişesi ve pişmiş toprak, kandil dışında pek bir şey çıkmaz. Tabi istisnalar dışında arkadaşlar. Kamosoryon arkadaşlar, yani tekne mezar. Ondan da bahsedelim. Kayanın üzerine küvet gibi oyulmuş, üzeri kapak taşıyla kapatılmış mezarlardır bunlar. Genellikle aile mezarlarıdır arkadaşlar. Evet, sembollerin dilinden içeride kim yatıyor? Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar yine burası dedektörden, bilmem neden, cihazlardan daha da önemli. Mezarın kapısındaki veya alınlığındaki kabartma aslında bize içeridekinin kimliğini haykırır vaziyettedir. Aslan, kartal ve boğa. Arkadaşlar bunlar güç, iktidar ve savaşçılık sembolleridir. İçeride bir erkek, bir komutan veya kral yatar. Yanında kılıcı, kalkanı ve işte değerli metal eşyaları bulunabilir. Medusa, biraz da ondan bahsedelim. Yılan saçlı kadın yani. Bu koruyucudur arkadaşlar. Yani bu mezarı açarsan taş kesilirsin. Lanetini temsil eder. Genellikle dokunulmamış, bakire mezarlarda veya hazine odalarında bulunur. Çelenk, bereket boynuzu. Biraz daha bu konudan bahsedelim. Arkadaşlar bu zenginlik ve soyluluk işaretidir. Ayna, tarak, güvercin. Bunlardan da bahsedelim arkadaşlar. Zarafet sembolüdür bunlar. İçeride soylu bir kadın yatar anlamındadır. Takı, altın, kolye, işte küpe çıkma ihtimali yüksektir bu mezarlarda. Sahte kapılar ve hediye çukurları. Biraz da ondan bahsedelim. Kaya mezarlarında arkadaşlar en çok düşülen tuzak sahte kapı uygulamasıdır. Çünkü biz bir kapı gördüğümüz zaman gerçek mi, yalan mı araştırmadan direkt dalıyoruz, açmaya çalışıyoruz. Yeter ki kapı olsun. Kayanın yüzeyine harika bir kapı işlenmiştir. Kapının kolları bile vardır, yani o derece. Ama arkası ana kayadır arkadaşlar, duvardır.
Bu mezar hırsızlarını açılmıyor diye vazgeçirmek içindir aslında. Asıl giriş o görkemli kapının ya birkaç metre altındaki toprakta ya da çatısındaki gizli bir bacadadır yani. Onu demek istiyorum. Hediye çukuru, biraz da ondan bahsedelim. Mezar odasına girdiğinizde arkadaşlar odanın ortasında veya köşe tarafında bir yerde kare şeklinde bir çukur görürsünüz. Bu ölü hediyeleri içindir arkadaşlar. Ancak mezar soygun yemişse burası doğal olarak boştur. Klinelerin altı, biraz da ondan bahsedelim. Arkadaşlar, bazen asıl değerli eşyalar ölü yatağının altındaki gizli bölmelere veya odanın duvarındaki sıva ile kapatılmış nişlere saklanır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Kaya mezarları antik dünyanın açık hava müzeleridir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Onlara bakarken sadece altın görmeyin. O kayayı, neredeyse çelikten sert o kayayı sadece bronz murçla veya basit bir araç gereçle, çekiçle oyan ustanın sabrını, sanatını ve inancını görün biraz da. Bir mezarı açmak bir insanın mahremiyetine girmektir. Bunu da unutmayın. En kısa zamanda o kapıları, o kapak taşlarını ahanda açtık demeniz dileklerimle diyeyim. Yine bilgiyle bakın her şeye arkadaşlar. Saygıyla yaklaşın her şeye, herkese. Hoşça kalın diyorum. Şansınız açık olsun. Videomuzu kısa ve öz yapıyoruz. Kısa kesitler halinde. Çünkü hava çok soğuk. Dışarıdayım, yoldayım, işe gidiyorum arkadaşlar. Ve bana böyle devamlı dediğimiz şekilde bizim destekçi dostlarımız, kardeşlerimiz var. Devamlı bizimle beraber olanlar. Onların ben aciliyetini anlıyorum. O yüzden bu şekilde ayaküstü video yapıyorum. Hem sizlere de faydası olur diye paylaşıyorum. Sadece onlara cevaben değil yani. İnşallah ileride daha güzel imkanlarımız olur ve her şey sizin için de bizim için de güzel olur inşallah arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Paylaşımlardan, yorumlardan, beğenilerden hiç olmazsa destek verin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.